Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere dünyayı değiştiren cesur kadınlardan bahsetmek istiyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Bu videoyu hepimize ilham vermesi açısından uzun zamandır hazırlamak istiyordum. Kadınlar Günü de buna vesile olmuş oldu. Açıkçası motivasyona ihtiyaç duyduğum zaman bu birbirinden başarılı ve dünyayı değiştirmiş kadınların hikayelerini okuduğum zaman kendimi çok daha iyi hissediyorum. Umarım sizlere de ilham verir. Florence Nightingale, zorlu savaş yıllarında askerleri tedavi etmek için gece gündüz demeden çalışan ve bugün günümüzdeki modern hemşireliğin temellerini kuran lider ruhlu ve inanılmaz özverili bir kadındı. 1907 yılında Florence Nightingale'in anısına bir madalya yapılmaya karar verildi ve bugün günümüzde uluslararası çapta tüm hemşirelere verilen en büyük ödül olma unvanını da kazandı. Bu listedeki en acıklı hikayelerden bir tanesi kesinlikle Anne Frank'in hikayesi. 1933 yılında Polonya'dan Hollanda'ya göç etmek zorunda kalan 13 yaşında küçük bir kız çocuğu, bir ailenin kızı. Hitler'in Hollanda'ya gelmesiyle birlikte Yahudilere uygulanan zulüm ve kısıtlamalar burada da yapılmaya başlanıyor. Bu arada Amsterdam'ı ziyaret ettiğiniz zaman birazdan bahsedeceğim. Anne Frank'in saklandığı evi de mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Çok duygusal, kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Prizrengracht'ta bir ofis binasının arkasında saklanıyor Anne Frank ve bu saklandığı süre içerisinde orada bir günlük tutmaya başlıyor. Bütün bu soykırımla ve yaşadığı acılarla alakalı bu günlüğü tutuyor ve ölümünden sonra bu günlük babasının eline geçiyor. Babası da bu günlüğü basılı hale getiriyor ve Anne Frank sayesinde Hitler'in soykırımına maruz kalan bütün Yahudilerin yaşadığı acılar tüm dünyaya duyurulmuş oluyor. Tarihin en önemli kadın atletlerinden biri olan Billie Jean King, tamı tamına 67 madalyası olan profesyonel bir tenisçi. O dönemlerde bütün engellemelere rağmen kadın sporcularla erkek sporcuların eşit haklarla yarışabilmesi için çok büyük mücadeleler verdi. Yaptığı en büyük adım sadece kadın sporcuların yer aldığı bir turnuva düzenlemekti ve bunun sayesinde kadın sporcuları örgütlemiş oldu. Bütün engellemelere rağmen başarılı oldu ve günümüzde de onun sayesinde kadın sporcularla erkek sporcular artık daha eşit şartlarda yarışabiliyorlar. Ülkemizin gururu Sabiha Gökçen. 1913 yılında doğan Sabiha Gökçen, annesini ve babasını çok erken yaşta kaybettiği için Mustafa Kemal Atatürk tarafından evlat ediniliyor ve 1935 yılında Sivil Havacılık Okulu'na giriyor. Daha sonra Rusya'da 7 erkek öğrenciyle birlikte eğitimini tamamlıyor ve askeriyeye giriyor. Dolayısıyla dünyadaki ilk kadın savaş pilotu unvanını kazanıyor ve göklerin kızı olarak tüm dünyada ünü yayılıyor. Sabiha Gökçen'in hikayesi zaten inanılmaz başarılarla dolu ve çok da dokunaklı bir hikaye. Ben tabii size çok kısa bir bölümünü aktarıyorum ama daha önce hiç okumadıysanız mutlaka daha detaylıca okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten hani ilk başta da başlarken gururumuz derken hala aynı şeyi hissederek söylüyorum. Bir kadın olarak neler başarabileceğimizin en güzel örneklerinden bir tanesi kesinlikle Sabiha Gökçen. Moda alanında dünyayı değiştiren belki de tek kadın Coco Chanel. Coco Chanel 1883 yılında Fransa'da doğuyor. Çok ufak yaşta annesini kaybettiği için babası onu yetimhaneye gönderiyor. Küçük yaşından beri ne istediğini çok iyi bilen, çok özverili ve inatçı bir karaktere sahip Coco Chanel. 18 yaşında yetimhaneden ayrılıp gündüzleri terzilik yaparak, akşamları da kabarede şarkı söyleyerek hayatını daim ettirmeye çalışıyor. İlk tasarımları aslında çanta ya da kıyafet değil, şapka tasarımıyla başlıyor ve zaman geçtikten sonra tabii ki günümüz işte bu Chanel mağazalarının ilk adımlarını o dönem atıyor. Ama dünyayı değiştirdiği konu aslında bunlar değil. O dönem kadınlara dayatılan kıyafet algısını tamamıyla değiştirdiği için aslında şu anki günümüzdeki moda devi haline geliyor. O zamanlar pantolonlar sadece erkekler tarafından giyilen bir kıyafet olarak görünüyor ve hiçbir kadın kesinlikle pantolon giymiyor. Yani pantolon eşittir erkek. Herhangi bir kadının sokakta pantolon giydiğini görmek mümkün değil. Ama Coco Chanel bu algıyı tamamıyla değiştirerek kadınların da pantolon giyebileceğini gösteriyor ve o günden sonra pantolonu kadınların da hayatına sokuyor. Öyle bir dönemde ve yetimhaneden çıkmış bir insanın bu kadar başarılı olarak günümüzde bir moda devi haline gelmesi gerçekten bence çok büyük bir başarı. Zaten Time'ın da dünyanın en önemli 100 kişisi listesine girebilen tek modacı. Devlet başkanı olan babasının idamından sonra uzun yıllar sürgünde yaşayan ama yılmayan Benazir Bhutto, dünyanın en prestijli okullarında Oxford'da ve Harvard'da eğitimini tamamladıktan sonra Müslüman bir ülke olan Pakistan'ın ilk kadın başbakanı oldu.
Bhutto, kadınların ve yoksulların haklarının gözetilmesinde hem kendi ülkesine hem de tüm dünyaya muazzam bir örnek olduğu gibi Pakistan gibi geçmişte diktatörlükle yönetilen bir ülkenin tamamıyla demokrasiye geçişini sağlayan dünyadaki tek kadın oldu. Bilim alanında kadınların ne kadar başarılı olduğunu ve olabileceğinin de aynı zamanda göstergesi bana sorarsanız kesinlikle Marie Curie. Uranyumla yaptığı deneyler sonucunda radyoaktiviteyi ilk bulan insan, aynı zamanda da radyoloji biliminin de kurucusu. Bu yaptığı çığır açan çalışmalar sonucunda Nobel ödülünü ilk alan kadın olmakla birlikte aynı zamanda bilim dünyasında da bu ödülü 2 kez alan ilk bilim insanı. Aslında bu videoya eklenmesi gereken onlarca, hatta yüzlerce birbirinden başarılı ve dünyayı değiştirmiş, hepimizin hayatına dokunmuş kadın var. Helen Keller var mesela. Mutlaka hikayesini okumanızı tavsiye ederim. Hem çok dokunaklı hem de her şeyiyle, bütünüyle bir başarı hikayesi. Görme, konuşma ve duyma yetisini doğduktan sonra bir ateşli hastalık sonucunda kaybediyor ama bu onun yaşama sevincini ve paylaşma sevincini hiçbir şekilde kaybettirmiyor. Pedagog ve aktivist oluyor ve tüm hayatını, 88 yaşında ölüyor ve tüm hayatını çocuklara ve kendi gibi engelli insanlara adıyor. Malala'yı zaten biliyorsunuz, kız çocuklarının eğitimiyle ilgili küçücük yaşında aktivistliğe başlayan, babası da aynı kendi gibi bir aktivist. Çok başarılı, harika bir insan. Pakistan'da Taliban tarafından infazına karar veriliyor ve aslında bir silahlı çatışma sonucunda ölümden dönüyor. Ama bu onu asla pes ettirmiyor ve hala günümüzde Malala'nın kız çocuklarının okuması için sürdürdüğü bu cesur girişim devam ediyor. Onun bir lafı var, hatta her yerde, bütün belgesellerde de hep aynı şeyi söylüyor. Bir kalem, bir çocuk, bir öğretmen bütün hayatı değiştirebilir diyor. Sizin de lütfen aklınıza gelen, hayatından etkilendiğiniz ve dünyayı değiştirdiğine inandığınız kadınlar varsa bu videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ben inanıyorum ki eğer isterse herkes, her kadın dünyayı değiştirebilir ama dünyayı değiştirmek için bence önce kendi dünyamızı değiştirmemiz lazım. Ve buna da inanıyorum ki bir kadın kendi dünyasını değiştirebilecek güce her zaman sahiptir. Eğer kendi dünyamızı önce değiştirebilirsek bence daha sonra dünyayı da hep birlikte el ele vererek değiştirebiliriz. Hepinizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum ve çok öpüyorum. Videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.